Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Antalya Belek'teyiz. Bir hafta bu otelde kalacağız. Bu otelin bahçesinde çok eğlenceli, çok güzel bir ağaç var. Kumkuat ağacı, diğer adıyla kamkat ya da kumkat. Bu narenciye ailesinin en minik portakalı. Tadı portakala benziyor. Antioksidan özelliği var. Bol C vitamini içeriyor. Tadı biraz portakalı andırıyor ancak biraz daha aromatik bir tada sahip. Çok eğlenceli değil mi? Minicik, çok güzel. Eğer portakalın kabuğundaki tadı sevmiyorsanız bunu yemek hoşunuza gitmeyecek. Neden? Çünkü kabuklarıyla beraber yeniyor. Ben o tada bayıldığım için kabuklarıyla beraber yemek bana büyük bir keyif veriyor. İşte bu minik, güzel meyveden size reçel yapacağız. Bu reçel yapmanın tüm püf noktalarını sizinle paylaşacağım. Evet, bu görmüş olduğunuz kumkuat reçelimiz. Size tarifinde verdiğim ölçülere uyarsanız çok güzel reçeliniz olacak arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu ölçülerde yaparsanız çok güzel kıvamı olan, çok güzel bir renge sahip reçeliniz olacak. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Rengi çok güzel. Şeker gibi değil mi? Yemesi de çok keyifli. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve sevdiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Burada 1 kilo kumkat meyvemiz var. Güzelce yıkadık. Padişah sofralarının güzel meyvesi. Çok özel sofralarda ikramlık olarak kullanılırmış. Burada da arkadaşlar 750 gram şekerimiz var. Siz isterseniz 1 kilo da kullanabilirsiniz. 1 limonumuz var. 10-12 tane karanfilimiz var. 1 adet de portakalımız var. Ve yeteri kadar da suyumuz var. Sıcak suyumuzu tenceremize alıyoruz. Suyumuz kaynadı. Kumkatlarımızı kaynayan suyun içine atıyoruz. O kabuğundaki hafif acısı çıksın ve kabuğu birazcık yumuşasın diye 10 dakika kaynatacağız. Evet, kaynadılar. 10 dakika geçti. Hemen bunları içinden çıkarıyoruz. Soğuk suyun içine koyup hızlıca soğutuyoruz. Evet, soğudular. Bunları bir süzgece alıp suyunu süzdürüyoruz. Bu arada şerbetimizi hazırlamaya geçiyoruz. İçine 550 cc su koyacağız. Neden 550 cc? 200 cc de portakal suyu ilave edeceğiz çünkü. Ve 1 kilo ya da 750 gram şekerimizi ilave ediyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Evet, şerbetimiz kaynadı. Kıvam aldı. Şerbetimiz hazır. Kumkatlarımızı şerbetimizin içine ilave ediyoruz. İsterseniz ortadan ikiye de bölebilirsiniz ama ben bölmeyeceğim. Evet, kumkatlarımızı içine koyduk şerbetimizin. Bu arada karanfillerimizi içine koyacağız. Çok güzel bir aroma ve tat veriyor. Tavsiye ederim. Evet, kaynamaya başladı. 1 adet portakalımızı ikiye bölüp suyunu sıkacağız. 1 su bardağı portakal suyumuz hazır. Şerbetinde portakal tadı olsun diye portakal suyumuzu da ilave ediyoruz. Evet, güzelce kaynadı, köpürdü. İçine bir tatlı kaşığından az tereyağı koyarsanız o köpükler kayboluyor.
Bu şekilde 45 dakika ile 1 saat arasında kaynatıyoruz. Şerbetimizin kıvam almasını sağlayacağız. Kumkuat reçelinde çekirdeklerinden ve kabuklarından kaynaklı peptin oranı yüksek olduğu için şerbeti jelimsi bir kıvam alacak. O yüzden çok uzun süre kaynatmayacağız. Çünkü o soğuduğu zaman jölemsi bir kıvama ulaşacak. Evet, reçelimiz neredeyse hazır. Yarım limon suyumuzu sıkıyoruz. İçine ilave ediyoruz. Bu şekilde de bir 5 dakika daha kaynatacağız. Evet, reçelimiz hazır arkadaşlar. Kıvamı da şu şekilde olacak. Bir cam kasenin içerisine bir miktar reçelin suyundan koyup buzluğa koyarsanız çıkardığınızda kıvamını çok daha iyi anlamış olursunuz. Böyle damla damla damlaması yeterli. Çünkü dediğim gibi peptin oranından kaynaklı jölemsi bir kıvam alıyor. Hemen sıcak sudan geçirdiğimiz kavanozlarımıza sıcak sıcak reçelimizi koyuyoruz. Mis gibi narenciye kokusu geliyor arkadaşlar. Evet, güzelce kapaklarını kapatıyoruz. İyice sıkıyoruz. Reçellerimiz hazır. Bir miktar da tabağa koydum. Bir gece bekleteceğiz arkadaşlar. Sabahleyin size kıvamını göstereceğim. Kumkat reçelimizi bir gece dinlendirdik. Kıvamı tam oturdu. Şimdi doku testine geçeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şekere benziyor değil mi? Çok keyifli. Tadı da çok güzel, yemesi de çok keyifli. Afiyet olsun arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.